İnsanlara sosyal baskı yapmaktan konuşalım. Bazen güzel bir etkinlik varken herkes katılsın isteyebiliriz. Bu çok doğal ve normal. Fakat bunu asla unutmayalım. Hiç kimse sebepsiz yere hiçbir şey yapmıyor. Ve sen başka insanların bir etkinlikten kaçmalarının sebeplerini biliyor olmayabilirsin. Bilmiyorsun. Dolayısıyla insanların özel hayatlarına ya da onların kendilerine seçtikleri, tercih ettikleri eylemlere karışmaya kalktığımızda dikkatli olalım. Bir danışanım vardı ki çocuk yapmamaya karar vermişti. Bütün arkadaş çerçevesi ona sürekli sorup duruyordu. Ne zaman yapacaksın diye, ne zaman yapacaksın diye. Fakat insanların bilmedikleri şey bu kızının eşinin kronik bir hastalığı vardı ve çocuk yaparsa bu hastalık çocuğa da geçecekti. Şimdi bu o kadar özel bir durumdu ki kendisi için hiç kimseye anlatamıyordu. Ama bu gerçek orada onun yüreğinde derin ve açık bir yara olarak durmaktayken insanlar sürekli o yaraya baskı koymaktalardı. Unutmayalım. İnsanlar bir eylemde ya da bir tercihte bulundukları zaman sebepsiz yere bulunmaları mümkün değil. Bir sebepleri var. Sen o sebebi bilmesen de yine de o sebeplere, bilinmeyen sebeplere saygı duymayı tercih edebilirsin. Bir kere sorduktan sonra hayır cevabı aldığın zaman kendini durdurarak, onlara saygı göstererek, sürekli her şeyin hesabını sormayarak. Onların hayatı her şey sizlere anlatmak zorunda değiller ki. Başka bir danışanım vardı. Kendisi alkolle ilgili bir sıkıntı yaşamıştı geçmişinde. Onu yenmişti aslında. Terapiye gitti ve iyileşmiş. Fakat yine de alkolden biraz uzak durması gerekiyordu. Onun bir arkadaş çerçevesi vardı ki bir araya her geldikleri zaman bir biraya çıkalım mı, bir şarap açalım mı işte muhabbet mutlaka geçiyordu. Bu çocuk için sıkıntı yok olabilir ama kendisi içmek istemedi. Ve bak bu çok önemli. İçmeme hakkısı da var. İçmek zorunda değil. Neden zorlamaya çalışıyorlar? Muhtemelen onun arkadaşlarının niyetleri güzel tabii ki de. Katılsın istiyorlar, tek başına kalsın istemiyorlar, eğlensin istiyorlar vesaire vesaire. Tamam olabilir bir kez söyleyin, çağırın, teklifte bulunun. Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Bir bira ister miydin gibisinden sorulabilir tabii ki de. Ama o davetiyeyi uzatmak farklı. Gizli şartlarını bilmediğin çok kişisel bir durumun üzerinde ısrar edip durmak çok farklıdır. Hatta bana göre aşırı tehlikelidir. Neden tehlikeli biliyor musunuz? Çünkü şartları bilmediğin bir oyuna karışıyorsun. Şartları bilmediğin bir durumda bir tavsiyede bulunuyorsun, bir öneride bulunuyorsun. Ve o kişinin kişisel durumunun şartlarını bilmediğin takdirde bir tavsiyede bulunmak aslında onlara zarar verebilecek bir yöne doğru yönetebilir. Ve bu çok büyük bir sorumluluktur. Siz bunun gibi büyük bir sorumluluğu kendi üzerinize almakla belki rahat olabilirsiniz ama ben rahat olamıyorum. O durumun şartlarını bilmiyorsun bir kere. Bu nasıl biliyor musun? Mesela ben Bitcoin'den anlamam ama eşim 3-4 sene yoğun bir şekilde araştırmaktadır. Bazı küçük paraları şuraya yatırdı, buraya yatırdı, bir yatırımlar işte bir matırım bir şeyler yaptı. Ben anlamam durumdan. Bilgiye sahip olmadığım bir alandır. Şu anda kalkıp onun yanına giderek bir fikrim var. Neden şu paraları şuradan alıp oraya koymuyorsun demek çılgınlık olurdu, delilik olurdu. Kaba tahmindir. Cahilsin aslında, kötü anlamda değil de sadece bilmemektesin ve bilmediğin için bir tavsiyede bulunduğun takdirde aslında iyi niyetli olsan da zarar verebilme olasılığı çok fazla yüksek. Bilmediğin bir şeye karışma. Ve insanlar arası ilişkilere gelmişken odak noktamız şu olmalı. Yani şunu daima sürekli her zaman her seferinde hiç unutmadan hatırlamamız gerek. İnsanları asla sandığın kadar iyi tanıyamazsın. Derken bunu da kötü anlamda söylemiyorum. Sadece şunu kastediyorum. Onlar farklı bir insan, sen de farklı bir insansın. Onların kendilerine özel durumları var, senin de kendine özel durumların var. Sen onlara yaptığın her şeyinin altta yatan sebeplerini açıklayamadığın gibi onlar da bütün düşündüklerini sana anlatmış olmaları mümkün değil. Dolayısıyla insanlara yaklaşırken saygı duymak dediğim şeyle kastettiğim şey şu. Her şeyin hesabını sorma, oldukları gibi kabul et onların durumlarını. Bu demek olmuyor ki depresyon olan birine terapiye gitmelerine tavsiyede bulunmayacaksın. Bu demek olmuyor ki çok sağlıksız bir yaşam tarzı sergileyen bir arkadaşa
Instagram'dan sağlıklı bir yaşam tarzı sergileyen sayfaları atmayacaksın. Elbette ki güzel etkinliklere, onları olumlu yönlerde etkileyecek olan fırsatları çağıracaksın, söyleyeceksin, edeceksin vesaire. Ama onu yapmak farklı. Onların her evet ya da hayır dedikleri zaman onlardan sürekli hesap sorarak, kendi kafalarına göre kendi sebepleri olmalarına rağmen sağlıklı olsa da sağlıksız olsa da sana bir cevap, yani evet yapacağım, evet düşünüyorum, hayır gitmeyeceğim, yok ilgilenmiyorum diye verdikleri zaman sanki onların bütün tecrübe ettiklerini, bütün düşündüklerini, onları etkileyen her faktörü ve her etkeni çok iyi bildiğin gibi ısrar edip durmaktır. İşte onu yapmayalım diyorum. Bu sefer sen çok ısrar ettin diye, sen çok şey yaptın diye, baskı kurdun diye, onları yanlış bir yere götürecek olan bir yola başvurdukları zaman o günah bizden gitmiş olsun. Unutma, hiç kimse hiçbir eylemde sebepsiz yere bulunamaz. Neden biliyor musunuz? Çünkü çocuk yapan kişi daima çocuk yapmayan kişiden mutlu olacaktır diye kutsal bir söz inmedi ki göklerden. Öyle bir kural yok. Ya da herkes içerken içmeyen bir kişi varsa demek ki onlar diğer herkes kadar eğlenemezler. Öyle bir kural yok ki bir kere. Bu onların seçimleridir. Kendi sebepleri var ve kendi sebeplerini diğer herkese ya da bizlere anlatmak zorunda değiller. Biz onlara karşı bu saygısızlıklarda bulunmayalım. Diyorlar ya, her şeyin sırrı her şeyi orantılı bir şekilde yapmakta yatıyor. Bunu başka bir şekilde söyleyecek olursak şöyle özetleyebiliriz. Bir şeyi iyi ya da kötü yapan o şeyin kendisi değil. Alkol içmek ya da çocuk yapmak gibi ya da evlenmek gibi ya da belli bir kişiyle derin bir arkadaşlık kurmak gibi. Hayatlarımızın bu seçimlerde asıl önemli olan o şeyle sağlıklı mı, sağlıksız bir etkileşiminde mi buluyoruz? Etkileşimde bulunduğumuz her şeyle bir ilişkimiz vardır. O ilişki sağlıklı mı, sağlıksız mı? Alkolle bir ilişkimiz vardır. Sigarayla bir ilişkimiz vardır. Kendi çocuklarımızla da, eşimizle bir ilişkimiz vardır. Okuduğumuz kitaplarla bir ilişkimiz vardır. Bu ilişkilerin doğası ne? Sağlıklı mı, sağlıksız mı? Kitaplarla sağlıklı bir ilişki kurabilen insan kitap okusun. Alkolle sağlıklı bir ilişki kurabilen kişi alkol içsin. Kendi çocuklarıyla sağlıklı bir ilişki kurabilen kişi çocuk yapsın. Ama bu durumların hiçbirisi kendiliğinden ahlaki değil. Ahlaki olan ya da ahlaksız olan, sağlıklı ya da sağlıksız olan ne tür etkileşimin içinde bulunabildikleri. Mesela bağımlılığın olduğu için alkol ya da sigara içiyorsan o zaman sağlıksız bir etkileşimin içinde bulunuyorsun ve o maddelerden sakınman daha doğru, daha sağlıklı olacaktır. Kişisel sebeplerinden ötürü evlenirse ya da çocuk yaparsa ya da belli başlı kişilerle arkadaş olursa fazla acı çekecek insan, pazarlık yapmaya belki öğrenmiş olmayan bir insan ya da kendi eşinin, kendi çocuğunun ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından üstün tutmaya hazır olmayan insanın belki evlenmemesi ya da çocuk yapmaması daha doğru olabilir. Odak nokta şu ki bunları bir tek kendin için bilebiliyorsun. Başkası için ne olup olmayacağı konusunda gerçekten fazla kesin düşüncelerde, fazla net tahminlerde ya da fazla sıkı tuttuğumuz ön yargıları yapmaktan sakınalım. Baskı koymadan huzur içinde yaşamaya çalışalım.